LojiTube kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünkü derinlemesine incelememizde dijital ticaretin temel yapı taşlarına bakıyoruz. B2B, B2C ve G2C iş modelleri. Önümüzde de bu modelleri karşılaştıran, anlatan çeşitli makaleler, analizler var. Peki amacımız ne? Yani bu kısaltmalar ne demek, nasıl çalışıyorlar ve daha da önemlisi aralarındaki farklar neler? Bunu özellikle lojistik öğrencileri ya da konuya yeni başlayan senin gibi dinleyicilerimiz için günlük hayattan, Türkiye'den bildiğimiz şirketlerden örneklerle basitçe anlatmak istiyoruz. Okey, hadi o zaman açalım konuyu. İlk durağımız B2B, yani işletmeden işletmeye. Nedir bu tam olarak? En basit haliyle bir şirketin başka bir şirkete mal ya da hizmet satması demek. Şey gibi düşünelim, bir üretici mesela bir toptancıya satıyor ürününü. Anladım. Ya da bir şirket, üretim yapmak için ham maddeyi, parçaları başka bir şirketten alıyor. Tedarik zincirinin bir parçası yani. Genelde bu işlemler. Aslında bu B2B, modern ekonominin, özellikle de küresel tedarik zincirlerinin bel kemiği diyebiliriz. Peki günlük hayattan, Türkiye'den daha somut örnekler var mı? Hani kafamızda canlansın. Olmaz mı? Tabii ki. Mesela Türkiye'deki büyük otomobil fabrikaları, Ford Otosan, Tofaş gibi. Şimdi bu fabrika bir araba üretmek için lastiğe ihtiyaç duyuyor, değil mi? Evet. Lastiği belki bir İSA'dan alıyor, aküsünü Mutlu Akü'den, işte diğer elektronik sistemleri başka uzman tedarikçilerden alıyor. Bu ilişkilerin hepsi B2B. Hmm. Ya da mesela hepimizin bildiği büyük süpermarket zincirleri, işte Migros, BİM, Carrefour'sa, raflarında sattıkları ürünlerin çoğunu kimden alıyorlar? Üreticilerden veya büyük toptancılardan herhalde. Aynen öyle. Doğrudan üretici firmalardan veya büyük toptancılardan tedarik ediyorlar. İşte bu da tam bir B2B. Anladım. Peki bu B2B dünyasının işleyişi nasıl? Yani bizim normal alışverişlerimizden farklı yanları neler? Kesinlikle çok farklı. Birkaç temel özelliği var. Mesela satış süreçleri uzun oluyor genelde. Neden uzun? Çünkü anlaşmalar büyük hacimli, yüksek maliyetli. Yani bir şirket bir karar verecek, belki milyonluk bir alım yapacak. Bunun değerlendirmesi var, teklif alması, pazarlığı, onayı, haftalar hatta aylar sürebiliyor. Anladım. Yani öyle hemen aldım gitti olmuyor. Pek olmuyor. İkincisi, karar mekanizması resmi. Yani öyle kişisel beğeniden çok şirketin farklı departmanları, mesela mühendislik, finans, yönetim, bunların onayı gerekiyor. Daha resmi, bürokratik süreçler işliyor. Mantık ön planda yani. Aynen. Üçüncüsü, ilişkiler çok önemli. B2B'de başarı anlık satıştan ziyade şeye dayanıyor. Güvene dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmaya. Bu ilişkileri iyi yönetmek kritik. Hesap yönetimi dediğimiz şey yani. Müşteriyi tutmak önemli o zaman. Kesinlikle. Dördüncüsü de fiyat esnek. Genellikle sabit bir etiket fiyatı yok. Siparişin büyüklüğüne, sözleşme koşullarına, hizmet seviyesine göre pazarlık yapılabiliyor. Her müşteriye özel fiyatlar olabiliyor. Peki zorlukları yok mu bu modelin? Kulağa hep büyük işler gibi geliyor ama. Var tabii ki. O uzun satış döngüleri dedik ya, Evet. bu şirketin nakit akışını planlamasını zorlaştırabilir. Aylarca uğraşıyorsun, sonra anlaşma olmazsa. Zaman ve para kaybı. Aynen. Bir de eğer gelirin büyük kısmı sadece birkaç büyük müşteriden geliyorsa, o müşterilerden birini kaybetmek ciddi risk. Müşteri bağımlılığı yani. Hmm. Bazen de şey olabiliyor, müşteriye özel bir çözüm sunuyorsan, mesela özel bir yazılım gibi, o hizmeti vermek, sürdürmek falan bayağı karmaşıklaşabiliyor. Anladım. Bir de tabii artık her şey dijitalleşiyor. B2B de bundan etkileniyordur herhalde. Hem de nasıl? B2B ticareti de artık büyük ölçüde online platformlara kayıyor. Şirketler ihtiyaç duydukları ürünleri, hizmetleri internette araştırıyor, karşılaştırıyor. E-tedarik dedikleri şey bu mu? Evet, e-tedarik. Tüm süreci internet üzerinden yönetiyorlar. B2B e-ticaret pazarı zaten devasa boyutlarda ve sürekli büyüyor. İnternet işlemleri çok daha verimli hale getiriyor. Tamamdır, B2B anlaşıldı sanırım. Şimdi geçelim çoğumuzun her gün belki defalarca deneyimlediği bir modele. B2C, yani işletmeden tüketiciye. Nedir bu? Bu çok basit aslında. Şirketlerin ürün veya hizmetlerini doğrudan sana, yani son tüketiciye satması. Marketten ekmek alman, internetten ayakkabı sipariş etmen, hepsi B2C.
B2B'den temel farkları ne o zaman? Hedef kitle farklı, o tamam. Başka? Hedef kitle farklı olunca her şey değişiyor tabii. Mesela karar süreci. B2C'de karar çok daha hızlı, kişisel, bazen tamamen duygusal. Hı hı. Beğeniriz, alırız. Aynen. Haftalar süren onay süreçleri falan yok. Fiyatlar da genellikle sabit. Mağazada etiketle ne yazıyorsa, web sitesinde ne görüyorsan onu ödüyorsun. Pazarlık pek yok. İlişki nasıl peki? İlişki daha çok anlık, işlemsel. Yani bir markayla bağ kurabilirsin tabii. Ama B2B'deki gibi uzun vadeli, derin bir iş ortaklığı pek olmuyor. Pazarlama yaklaşımı da farklılaşıyor sanırım. B2C reklamları daha canlı, daha dikkat çekici sanki. Kesinlikle. B2B pazarlaması daha çok mantığa, faydaya odaklanır demiştik ya. Şirkete ne kazandıracak, verimliliği nasıl arttıracak gibi. Evet, B2C pazarlaması ise genelde senin dikkatini çekmeyi, markayla aranda duygusal bir bağ kurmayı hedefler. Reklamlar, indirimler, sosyal medya kampanyaları hep bunun için. anladım. Ama tabii bu demek değil ki B2C'de mantık hiç yok. Özellikle daha pahalı ürünlerde, mesela bir telefon alırken veya araba alırken özelliklere, fiyata, yorumlara falan bakıyoruz. Yani duygu ve mantık bir dengede aslında. Örnekleri saysak bitmez herhalde B2C'nin. Bitmez. İnternetten Trendyol, hepsi burada, Getir, Yemek Sepeti. Bunlardan yaptığın her alışveriş B2C. Gidip bir mağazadan LC Waikiki, Mavi, Teknosa'dan bir şey alman B2C. Restoranlar, kafeler. Tabii. Simit Sarayı, Mado, Burger King, orada yediğin yemek de B2C. Hatta Netflix, Spotify, Exxen gibi aboneliklerin. Bunların hepsi B2C modeline giriyor. Peki bu online B2C'nin farklı türleri var mıydı kaynaklarda? Yani şirketler internetten bize nasıl ulaşıyor? Evet, dijital dünyada B2C yapmanın 5 temel yolu var gibi görünüyor. Birincisi doğrudan satıcılar. En yaygını bu. Markanın kendi sitesinden, mesela Nike'ın kendi sitesi veya büyük online pazar yerlerinden Trendyol, Amazon Türkiye, hepsi burada gibi sana ürün satması. Tamam. İkincisi online aracılar. Bunlar kendi malını satmıyor, alıcıyla satıcıyı buluşturuyor. İşlem olunca komisyon alıyor. Seyahat siteleri var ya hani, Expedia, Trivago gibi. Evet, otel veya uçak bileti alırken kullandıklarımız. Aynen. Ya da mesela Etsy gibi daha çok el yapımı ürünlere odaklanan platformlar. Ama Etsy birazdan konuşacağımız G2C'ye de giriyor aslında. Üçüncüsü neydi? Reklam tabanlı model. Sana ücretsiz içerik sunuyorlar, haber, blog yazısı, video falan. Siteye çekiyorlar seni. Gelirleri de sitede gösterdikleri reklamlardan. Birçok haber sitesi böyle çalışıyor. Sözcü, Hürriyet'in web siteleri gibi. Anladım. Dördüncü. Topluluk tabanlı, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları, bunlar senin ilgi alanlarına göre topluluklar oluşturuyor ve reklam verenlerin bu toplulukları hedefleyerek sana ulaşmasını sağlıyor. İşte o senin profiline göre çıkan reklamlar var ya, Hı hı, evet. işte o, bu model sayesinde. Beşincisi de ücret tabanlı, yani abonelik modeli. İçeriye veya hizmete erişmek için senden düzenli bir ücret alıyorlar. Netflix, Spotify, Disney Plus gibi. Ya da bazı gazete ve dergilerin dijital abonelikleri. Ve tabii mobil uygulamalar artık B2C için olmazsa olmaz herhalde. Kesinlikle. Alışverişi senin için acayip kolaylaştırıyorlar. Cebinde taşıyorsun mağazayı resmen. Peki. Şimdi geldik işin belki de en ilginç kısmına, G2C. Tüketiciden tüketiciye. Bu ne demek tam olarak? Bu şu demek, senin kullanmadığın bir eşyayı veya sunduğun bir hizmeti yine senin gibi başka bir tüketiciye satman. Yani arada geleneksel bir şirket yok. Ticaret direkt bireyler arasında. Peki bu nasıl oluyor? Yani insanlar birbirini nasıl buluyor da alıp satıyor? Genellikle bunu kolaylaştıran üçüncü parti online platformlar sayesinde oluyor. Bu platformlar bir nevi dijital pazar yeri gibi. Alıcıları ve satıcıları bir araya getiriyorlar. Hı hı. Ödemelerin güvenli yapılmasını sağlıyorlar, kurallar koyuyorlar. Bu aracılık hizmeti için de genelde satıcıdan bir komisyon veya ilanı yayınlamak için bir ücret alıyorlar. Hani eskiden bit pazarları olurdu ya, Evet, evet. işte onun dijitalleşmiş hali gibi düşünebilirsin. Türkiye'den örnekleri var mı bunun? Çok var gibi geliyor bana. Hem de çok. Sahibinden.com veya Letgo mesela. İlk akla gelenler. İnsanlar kullanmadıkları arabalarını, evlerini, elektronik eşyalarını, mobilyalarını buralarda satıyor.
Dolap uygulaması var bir de ikinci el giysi için. Aynen. Dolap da tam bir G2C örneği. Eskiden gitti gidiyor vardı. O da bu konseptteydi. Yurt dışında da eBay çok meşhur. Etsy de öyle tabii. Etsy'de hem küçük üreticiler hem de bireysel satıcılar var. Amazon'da da vardı sanki böyle bir şey. Var Amazon'un Marketplace bölümü. Orada da Amazon platformunu kullanarak senin gibi bireyler veya küçük işletmeler diğer tüketicilere satış yapıyor. Bir de Craigslist gibi daha basit, yerel ilanlara odaklanan siteler var. Peki bu G2C'nin avantajları neler? Yani hem platformu kuran için, hem satan için, hem de alan için. Güzel soru. Kaynaklara göre şöyle. Platform sahibi için en büyük avantajı ne? Stok tutma derdi yok, envanter yok, depo, kargo gibi maliyetler ve riskler yok. Daha az personelle işi çevirebilir. Mantıklı. Bir de platformu kullanan alıcılar zamanla satıcıya da dönüşebiliyor. Organik büyüme yani. Ayrıca o meşhur Tiffany eBay davası örneği var ya, platformlar genelde sitede satılan sahte ürünlerden falan doğrudan sorumlu tutulmuyor gibi görünüyor yasal olarak. Bu da bir avantaj tabii. Satıcı için ne avantajı var? Yani ben bir şey satmak istesem? Senin için avantajı şu, kendi dükkanını açma, site kurma, reklam verme gibi masraflara girmeden ürününü bir sürü insana gösterebiliyorsun. Platformun zaten hazır bir ziyaretçi kitlesi var. Hı hı. Sahibinden de Letgo'da ilan vermek genelde bedava ya da çok ucuz. İstediğin zaman istediğin şeyi listeleyebiliyorsun. Ek gelir için falan çok iyi yani. Peki alıcı için ben alırken ne kazanıyorum? Alıcı olarak sen de genellikle daha uygun fiyatlar bulabiliyorsun. Çünkü satıcıların kira, personel gibi dertleri yok. Doğru. Evinden çıkmadan bir sürü farklı şeye bakabiliyorsun. İkinci el, belki antika, el yapımı. Ve güvenilir platformlarda şey var, satıcı yorumları, puanlama sistemleri, güvenli ödeme seçenekleri de oluyor. Bu da bir güvence sağlıyor tabii. Ama mesela Craigslist gibi daha az kontrolün olduğu yerlerde daha dikkatli olmak lazım. Fiyatlar daha düşük oluyor ama risk de artıyor biraz. Peki hiç zorluğu yok mu bu G2C'nin? Güven meselesi en başta geliyor sanki. Kesinlikle. En büyük zorluk güven. Alıcıyla satıcı birbirini tanımıyor sonuçta. O yüzden platformun güvenilir bir ortam yaratması, iyi bir puanlama yorum sistemi kurması şart. Anlaşmazlık çıkarsa ne olacak? İşte onun için de net politikalar lazım. Ürün beklediğim gibi çıkmadı, ödeme yapılmadı vesaire. Platformun bu tür sorunları çözecek mekanizmaları olmalı. Yoksa insanlar kullanmaz. Hepimizin başına gelmiştir belki. Yeni gibi denen ürünün pek de öyle çıkmaması. Aynen öyle. İşte o noktada platformun güvenilirliği devreye giriyor. Bir de tabii tüm bunları yapabilen, yani hem kullanımı kolay hem de teknik olarak sağlam bir C2C platformu kurmak, yönetmekte kolay iş değil. Bayağı meşakkatli. Peki, o zaman şöyle bir toparlayalım. Bu üç model B2B, B2C, C2C. Aralarındaki temel farkları hızlıca bir özet geçebilir miyiz? Tabii, şöyle basitçe düşünelim. Kimler arasında? B2B, işletme, B2C, işletme, sen, tüketici. C2C, sen, tüketiciler arasında genelde platformla. Tamam. Karar nasıl alınır? B2B, resmi, yavaş mantık odaklı, onaylarla. B2C, kişisel, hızlı, duygusal mantıksal. C2C, kişisel, hızlı, fiyat, ihtiyaç odaklı. Satış süresi? Satış ne kadar sürer? B2B, uzun haftalar, aylar. B2C, kısa, anlık. G2C, genellikle kısa, anlık. Fiyatlar nasıl? Fiyat nasıl belirlenir? B2B, pazarlığa açık, özel fiyatlar. B2C, genellikle sabit, liste fiyatı. G2C, satıcı belirler, genelde rekabetçi, bazen pazarlığa açık. Ve ilişki türü? İlişki nasıl? B2B, uzun vadeli, güvene dayalı. B2C, marka algısı odaklı, daha işlemsel. G2C, platforma ve puanlamalara dayalı, kişisel veya anonim. Harika özet oldu. Yani B2B dediğimiz devasa tedarik zincirleri, büyük şirketler arasında anlaşmalar dünyası. B2C, markaların sana ve milyonlarca tüketiciye ulaşmak için yarıştığı o bildiğimiz renkli pazar. C2C ise
Platformlar sayesinde bizim gibi bireylerin kolayca alıcı veya satıcı olabildiği, ikinci elin, kişisel ticaretin döndüğü modern takas alanı gibi. Bugün e-ticaretin bu üç temel modelini B2B, B2C ve C2C'yi mercek altına aldık. Gördüğün gibi her birinin kendine özgü işleyişi, avantajları, zorlukları var. İster kendi işini kurmayı düşün, ister online dünyada daha bilinçli bir tüketici ol, ister sadece ya bu işler nasıl yürüyor diye merak et, bu farkları anlamak sana kesinlikle farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Özellikle lojistik, e-ticaret gibi alanlarla ilgilenenler için bu temelleri bilmek çok önemli. Kesinlikle. Bir işletmenin hangi modeli seçtiği onun bütün stratejisini etkiliyor. Pazarlamasını, fiyatını, müşteri ilişkilerini, operasyonlarını. Hatta dediğin gibi Amazon örneği çok iyi. Hem kendisi satıyor, B2C, hem de başkalarının satmasına izin veriyor. G2C, B2C hibrit. Yani bu modeller artık iyice iç içe de geçebiliyor. Hibrit yapılar da mümkün. Bu incelemeyi bitirirken sana şöyle bir soru bırakalım o zaman. Acaba gelecekte bu B2B, B2C ve G2C arasındaki çizgiler daha da belirsizleşir mi? Mesela Instagram'dan, TikTok'tan doğrudan sana satış yapan butik bir marka veya tek bir kişi. Tam olarak hangi kategoriye giriyor? Teknik olarak B2C gibi ama dinamikleri G2C'ye de benziyor sanki. İlginç bir nokta. Ya da aynı anda hem büyük şirketlere B2B hem de sana B2C farklı kanallardan ürün satan bir teknoloji firması. Dijital dünya bu kadar hızlı değişirken bu modeller nasıl evrilecek? Belki bir sonraki derinlemesini incelememizin konusu da bu olur, ne dersin?